kadınlar vajinaya da rahim diyor, rahime de rahim diyor. İşte bu vulvaya da rahim diyor. Yani rahimim kaşınıyor, rahimimde akıntı var, rahimim ağrıyor. Yani işte rahim burada. Rahim bizim adet kanımızın atıldığı, adet kanamalarımızın olduğu, bebeği büyüttüğümüz organın adı. Tıbbi adı uterus. Burası vajina. Yani biz burayla cinsel ilişkiye giriyoruz, bebeğimizi doğuruyoruz, adet kanımızı akıtıyoruz. Yani burası bir yol. Bizim cinsel haz organımız değil. Şu mesane yani idrar kesesi rahimin önünde, mesanenin önünden idrar yaptığımız delik üretre uzanıyor. İşte bu da gördüğünüz klitorisin başı, kolları, gövdesi. Şu arada vajinanın girişinde idrar yaptığımız yerin altında klitorise ait süngerimsi bir yapı, hassas bir yapı var. İşte bazı kadınların vajinal orgazm diye adlandırdıkları şey penis penetrasyonu sırasında penisin tık 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 burayı uyarmasından kaynaklı orgazm olması. Aslında vajinal orgazm az önce de söylediğim gibi yok. Hepsi klitorisle ilgili. Buradan başka bir konuya atlayacağım. Nipple orgazm. Evet, bizim bedenimizde erojen çok sayıda yer var. Literatürde tanımlanmış bir de meme ucu orgazmı. Yani nipple orgazmı tanımlanmış. Bununla ilgili ben hiçbir ne yazık ki danışana ya da hastaya rastlamadım. Ama literatürde meme başından orgazm olan kadınlar bildirilmiş. Vajinal orgazm daha önce olan ama artık şimdi eskisi gibi olamayan, daha seyrek olan ya da işte geç ve güç olan, eskisi gibi kaliteli olamayan kadınlarda biz önce bir muayene yapıyoruz. Yani vajina eski tonusunda mı, deformasyona uğramış mı, genişlemiş mi diye bir bakıyoruz. Diyelim ki deformasyon minimal ama böyle cerrahilik değil. İşte o noktada orgazma yardımcı olabilmek için kadınlara biz şu vajinanın içinden girip 2-3 santim içeriye PRP ile hazırlanmış yani kendi kanınızdan hazırlanmış trombositten zengin sıvıyı vererek yani şu ön bölgeye uygulayarak cinsel hazzı orgazm sırasında arttırdığımızı hem danışanlarımızdan hem uyguladığım hastalardan hem de literatür verilerinden çok rahatlıkla artık bu başarıyı elde edebildiğimizi söyleyebilirim. Fakat bu uygulama her zaman çalışmıyor. Çalışmadığı kişiler vajinal orgazmı deneyimlememiş. Yani bu işi daha önce hiç öğrenmemişse bu ona mucizeler sunmuyor. Bu söylediğimiz kişiler eğer daha önce deneyimlemiş ama işte eskisi gibi olmuyor, onlar da PRP ile yapılan orgazm aşısı sonuçları yüz güldürücü olmakta. Size anatomiyle beraber böyle ara ara ufak spot bilgiler de veriyorum. Bilgilenmeniz benim için çok önemli. Üstüne basa basa size klitorisinizi, vajinanıza, bedeninizi tanımanız yönünde eğitimler vermeye çalışıyorum. Çünkü mutlu kadın, mutlu cinsel yaşam, mutlu aile demek. Mutlu aile, mutlu çocuklar, mutlu toplum demek. O nedenle de ne kadar çok kendinizi tanıyıp, cinselliğinizi tanıyıp bunu evlilik ilişkinize, partner ilişkinize çevirseniz sizin için o kadar faydalı olur. Bu görselde bir kadına karnını ortadan kesip aşağıya baktığımızı düşünmenizi istiyorum. Yani karın ortadan kesiliyor ve buradan bakıyoruz. Şu rahim. Şu rahimden 2 tane çıkan şey kanallar yani tubalar, yumurtayı rahime taşıyan kanallar. Şu yuvarlak yapılar yumurtalıklar yani overler. Aşağıya doğru indiğimiz zaman şunlar leğen kemiğimizin ön duvarları. Şu mavi yapı vajinamız, şu sarı ince kollar klitorisin kurusları yani ince kolları. Şu şişkin yapılar klitorisin arka şişkin kolları. Şu öndeki yuvarlak yapı klitorisin glansı yani başı. Buradan görebiliyor musunuz? Yani klitorisin şu yuvarlak yapılarının vajinayı nasıl böyle sardığını. Yani sadece klitorisin başı, varlığı, o kadarcık bir organ olmadığını anlatmaya çalışıyorum. Derinlerinizde çok daha güzel hazineler var. Onun farkına varmanız için bu görselleri sizinle paylaşıyorum. 2000 yılında Benini'nin bir görseli bu. Gerçek kadavra görseli. Klitorisi kadavradan diseke edip çıkartmışlar. İşte benim okuduğum yıllarda klitoris anatomi atlasında tanımlanmamıştı. Sobotta atlasında yoktu.
Ama 2000'li yıllarda klitorisin glansı, kafası, kolları, kurusları, şunlar bulbusları yani vajinayı saran erektil kanla dolan yapılar. Şurası da vajinanın girişi olarak düşünün. Yani klitoris her kadında yaratılmış bir organ. Tanıyalım, bilelim, kullanalım ve evlilik yaşantımıza bunu taşıyalım. Sağlıklı, mutlu, güzel bir cinsel yaşam diliyorum.